arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz güzel, şöyle farklı bir lastik modeli başlayacağız bugün. Kullanacağım ip bebe yünü, şöyle orta kalınlıkta 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara arkadaşlar. Modelimiz çok farklı, çok güzel bir model. Lastik modeli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modeli başlarken şöyle ben 30 santim kadar bir ipi ayarladım. Bakın tutuyorum, yani ortalama 30 santim uzunluğunda. İpimizi 3 kat yapacağız. Buradan tuttum, 2 kat yaptım şu şekilde. Tekrar şöyle tutuyorum, ipimizi 3 kat yapıyoruz. Yani şöyle 3 katı toplamı, yani 30 santim yapacak. Her katın uzunluğu yani. Şöyle 3 kat ip kullanacağız lastiğimize başlangıç olarak. Bunu ben toplamda 28-29 ilmek için kullanacağım. Siz yapacağınız örgüye göre ipinizin uzunluğunu bu şekilde ayarlayacaksınız. İpinizi biraz fazla tutun, artsın eksilmesin, yani risk olmasın, garanti olsun. Şu şekilde bakın, şu 3 kat ipim burada. Şurada şöyle şu tarafa bakın geçiriyorum ipimi, şöyle tutuyorum. Tek kat olan parmağıma, işaret parmağıma sarıyorum. Bu 3 kat olan böyle altta duracak. Bu şekilde tutuyoruz önce. Şöyle parmağıma doluyorum. Normal ilmek çıkarma yöntemimiz bu. Ben yani bunu kullanıyorum daha doğrusu. Bu şekilde aldım. Şimdi tam tersini yapıyorum. Bakın ipi içten dışa doğru parmağıma doladım. Şu üçlü ipi şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Bir bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir bu şekilde bakın. Dıştan içe doğru parmağıma doluyorum. Üçlü ipimi, tekli ipimi içinden geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi içten dışa doğru doladım. Bu şekilde bir ilmek çıkarttım. Yani tekstil tipi de deniyor arkadaşlar buna. Başlama tekniği diye. Şimdi dıştan içe doğru sardım. Üçlü ipimi ve içinden bir ilmek çıkarttım. İçten dışa doğru, dıştan içe doğru. Sırasını unutmayalım. Bakın şöyle şu şekilde ilmeklerimiz oluyor. Bu şekilde yaptık. Şimdi içten dışa doğru aldım ve sıkıştırdım. İlmeklerimiz 2-2 olmaya başladı. Dıştan içe doğru sardım baş parmağıma, bakın dıştan içe doğru sardım. Bir ilmek çıkarttım. İçten dışa doğru sardım. Bir ilmek çıkarttım. Şuraya dikkat edelim, bakın ilmeklerimize. Dıştan içe doğru sardım. Bir ilmek çıkarttım. İçten dışa doğru parmağıma sardım ve bir ilmek çıkarttım. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İçten dışa doğru sardım. Bakın. Dıştan içe doğru sardım şimdi. Bir ilmek çıkarttım. İkinci ilmeğimizi içten, bakın içten sarıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Dıştan tutuyorum, sarıyorum parmağıma, bir ilmek çıkartıyorum. İçten tutuyorum ipimi, şu üçlü ipimi içten tuttum, parmağıma sardım ve bir ilmek çıkarttım. Bakın modelimiz
Böyle ilerliyor başlangıcımız. Şu şekilde dıştan içe doğru sardım, ilmeğimi çıkarttım. İçten tuttum, dışa doğru sardım ve aradan şu şekilde bir ilmek çıkarttım. Dıştan sardım ipimi, bir ilmek çıkarttım. İçten sardım ipimi, bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde sayalım bakalım kaç ilmeğimiz oldu. Şunu kenar ilmeği yapacağım. Bunları da 2 2 sayalım, zaten ikişer ilmek. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Evet, 22. Şimdi birkaç tane daha yapalım. Dıştan sardım, bir ilmek çıkarttım. Şimdi içten doğru sardım, bir ilmek çıkarttım. Dıştan sardım. Bakın, dıştan sardım, bir ilmek çıkarttım. İçten doğru sardım, bir ilmek çıkarttım. Şöyle çift çift ilmeklerimiz oldu. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Birer de kenar ilmeği yapalım. 28 ilmekten tamamlayalım. Şimdi tek olarak yapacağız. Dıştan sarıyorum. Normal ilmek alışımız ve bir ilmek çıkarttım. Bunu kenar ilmeği olarak kullanacağım. Bu şekilde yaptık başlangıcımızı arkadaşlar. İpimizi 3 kat yaptık ve bu şekilde yaptık. Şimdi modelin ikinci sırası. Birinci sırayı o şekilde yaptık. Modelin ikinci sırasına geçtik. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir kez ipimi doladım. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir kez ipimi doladım. İlmeklerimiz zaten çift çift, bakın. Çift olan ilmeğimi şu şekilde ikisini bir alarak düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki çift ilmeğim var. İkisini bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğim var. İkisini bir alarak düz ördüm. Yani bir artırma yaptık, bir kesme yapmış olduk. Bir doladım. Şöyle yakınlaştıralım. Bir doladım. İpimi, iki ilmeği bir alarak kestim arkadaşlar. Şöyle düz ördüm yani. Bir doladım. İki ilmeğimi bir aldım ve düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeği bir aldım, düz ördüm. Başlangıcı çok sıkı yapmayalım. Normal bir şekilde yapalım ki ikinci sırayı daha rahat örebilelim diye. Bir doladım, yine iki ilmeğimi bir düz ördüm. Aynı şekilde ikinci sıra sonuna kadar devam edelim. Bir doladım, iki ilmeği bir ördüm ve kestim. Bir doladım, iki ilmeği bir ördüm ve kestim. Bir doladım, iki ilmeği bir ördüm. Bir doladım, iki ilmeği yine birlikte aldım ve kestim. Şimdi bir kez daha doluyorum burada ve kenar ilmeğimi de örüyorum. İkinci sırayı bu şekilde yaptık. Bakın, şöyle bir görüntümüz oldu. Farklı bir başlangıç. Şöyle boncuk boncuk duran boncuk lastik de diyebilirsiniz bu modeli. Modelin üçüncü sırası, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şu doladığım ilmek var. Düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Ben üzerine haroşa yapacağım için düz olarak örüyorum haroşalarımı burada. Siz tersten örüyorsanız ters örerek başlayabilirsiniz. Şimdi bu başlangıcın üzerine ben birkaç sıra haroşa olarak öreceğim. Eğer isterseniz haroşa yapmayıp düz de bırakabilirsiniz. Yani düz örebilirsiniz. Bir ters bir düz örebilirsiniz.
Yani zevk size kalmış ama haroşaya daha çok yakışıyor bu lastik. Bir sıra şöyle düz örelim. Bu lastik göstermemi birkaç arkadaş istemişti. Onlar için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Birkaç videomda kullanmıştım ben bu lastiği. Üzerine model göstermiştim ama lastik yapımını göstermemiştim. Onu istemişler. Onlar için de bu videoyu çekiyorum. İnşallah işinize yarar. Şimdi modelin 4. sırası, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa yapacağım için yine bir sıra düz örüyorum. Özellikle bebek örgülerinde çok güzel uyum sağlayacak bir model. Etek ucunda, kol kenarında, yaka başlangıçlarında kullanabileceğiniz harika bir lastik diyelim. Ben şöyle daha kendini göstersin diye sarıyla başlamak istedim. Birkaç renkle daha denedim. Şimdi onları da size gösteririm. Renklerde nasıl durduğunu görmeniz için. Evet. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Bir sıra haroşamız oldu. Ben onu birkaç sıraya tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın birkaç renkle daha yapmıştım. Şu sarıyı da beraber yaptık. 3 diş şöyle haroşa olana kadar ördüm. Lastiğimizin ön yüzü bu şekilde. Ama isterseniz arka yüzü de kullanılabilir. O da gayet güzel. Ama benim tercihim bu taraf. Şöyle şuralar tam boncuğu andırıyor. Evet. Dediğim gibi her türlü örgünüzde uyarlayabilirsiniz bu modeli de. Şöyle bırakayım. Her renkte de ayrı bir güzel oldu lastiğim. Kullandığım iplerin hepsi bebe yünü. Şöyle bir yeşille yaptım. O farklı bir güzel oldu. Bunu pembeyle yaptım. Şöyle bir de beyazla denedim. Gördüğünüz gibi harika bir başlama tekniği. Bu da beraber yaptığımız sarı. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi. Evet. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.